Yeni bir vlogtan herkese merhaba arkadaşlar. Akşama misafirim var. Onun için biraz kuru fasulye ıslattım. Şöyle azıcık da bir havuç tarator yapayım dedim. Havuçlarımı soydum, önden yıkadım. Tekrar bu ikinci yıkamam. Bizim sular hala gelmedi. Yani şöyle alt katlara geliyor. Ama biz yüksekte olduğumuz için bize su çıkmıyor. Su yok. Gece gelmiş. Dün gece de ben tam tersi kalkmadım. Nasıl olsa artık gündüz akar diye. Ama şöyle çeşmede su yok. Bilmiyorum ne zaman gelir artık. Herhalde depolarda yeteri kadar su olmadığı için. Hani alt katlarda çok kullanıyor. Kaç gündür su yoktu. Bizlere su çıkmıyor. Gece çıkıyor sadece. Artık bu gece alarm kurup kesin kalkarım. Dün önemsemedim, böyle gündüz akar diye kalkmamıştım. Neyse, hazırlığımıza dönelim. Dediğim gibi misafirim var. O yüzden bugün çok böyle ağır ya da çok bulaşık çıkaran yemeklere kaçmayacağım. Geçenlerde geleceklerdi aslında. Ben erteledim. Cuma günü alayım dedim. Hani çarşamba günü gece normalde su gelecekti. Ama böyle olacağını düşünmedim. Yani 2 gün geçti. Bugün günlerden cuma. Su yok bizde hala. O yüzden artık bugün nasıl olursa olsun alayım dedim. Gece artık çamaşır bulaşık makinem dolu kaç gündür. Gece artık kalkar onu çalıştırırım. Bu şekilde bir şeyler yapacağız bakalım. Biraz da tuz atalım. Tatlı olarak fırın sütlaç yapacağım. 1,5 litre sütten yapacağım. Onun için 1,5 bardak pirinci yıkayacağım arkadaşlar. Ocağa koyayım pişsin. Ben bu arada sütlacı böyle kırık pirinçle yapıyorum. Bence daha güzel oluyor. Şöyle. Fazla bulaşık çıkartmamak için süzgeç kullanmıyorum. Şöyle göz kararı suyunu da ekleyip ocağa alıyorum. Bunları güzelce pişireceğim. Tencerenin kapağı da makinede. Makine kaç gündür zaten yıkanacak, bekliyor. Şimdi karıştıralım. Böyle basit yemekleri yapmak istedim arkadaşlar. Yani çok iş çıkartmayan, çok bulaşık çıkartmayan. Çünkü akşam burası yığılacak bulaşıkla. Şöyle biraz daha ölsün bunlar. Pirinçler şöyle yarı yarıya pişti. Hatta yarıdan bir tık fazla pişti. Şimdi şöyle sütünü de ekleyeceğim artık. Göz kararı ekleyeceğim. Şu kadar yeterli. Havucun altında kapattım arkadaşlar. Bunu başka bir kaseye almayacağım. Artık servis edeceğim zaman akşam soğusun bu güzelce. Zaten çok az yaptım, şöyle ortaya çeşit olsun diye. Yoğurdunu küçük bir diş sarımsak ekleyip cevizini eklerim. Cevizim de var mıydı bilmiyorum. Bitmişti sanırım en son ama bakacağım artık duruma göre. Varsa eklerim. Biraz cevizini de ekleyip servis tabağına alırım. Bunu şimdi artık bir kenara kaldırıyorum.
Şöyle şekerini de ekliyorum artık. Ben 1,5 bardak koyacağım. 1,5 su bardağı. Artık ocaktan alacağım arkadaşlar. Bakın kıvamı şu şekilde oldu. Şöyle kapatayım altını. Bir pakette vanilin ekliyorum ben. Şöyle şu güveç kapları alacağım. Yetmeyeni de şunu alırım. Bakalım kaç kase çıkacak. Şöyle alalım şunları. Şöyle biraz da su veriyorum tabanına. Çatlamasın kaselerimiz. Tamam, fırına girmeye hazır. Sütlaçlar pişti arkadaşlar. Hatta şu bir tık fazla yanmış sanırım. Böyle soğusun güzelce. Ondan sonra dolaba kaldıracağım. Üzeri içinde fındık hazırladım. Böyle ince ince kıydım. Onlarla süsleyip servis ederiz şöyle. Kıvamını şimdi gösteremem, bozmayayım. Akşam unutmazsam gösteririm inşallah. Şöyle biraz da et doğradım içine. Bir taraftan da böyle çıkan bulaşıkları hemen yıkayıp kaldırıyorum. Çünkü makinem dolu zaten biliyorsunuz. Ben bayağı oturdum, bir dinlendim arkadaşlar. Saat 5'e geliyor. Öyle. Bugün yemekten başka zaten bir işim de yoktu. Temizlik işim falan. Yani ufak tefek her zamanki ev toparlama. Böyle şimdi artık bunu da dedim yapayım, fırına vereyim, sonra aceleye gelmesin. Saat 7-7.30 gibi gelecekler. Bu arada ben biraz tavuk da haşladım. Onu didikledim. Çorba için gerekli. Çorbayı beraber yaparız zaten. Fasulyem pişti. Havuç taratorunu, yoğurdunu, sarımsağını üzerine ekledim. Karıştırmadım. Öylece duruyor dolapta. Sadece bir karıştırması kaldı. Başka neyi hallettik? Tatlıyı yapmıştık zaten beraber. Böyle pilav kaldı. Bunu vereceğim fırına. Ondan sonra pilav, patates. Başka ne vardı? Ha, bir de çorba. Çorbayla böyle son bir saat falan kala yaparım. İçine şehriye de koyacağım için şişmesin fazla bekleyip de. Bu arada şu soyacağı iyi ki almışım. Eğer BİM'de falan denk gelir görürseniz, yani ihtiyacınız varsa muhakkak alın derim. Bakın şöyle.
incecik soyuyor. Elmaları, özellikle elmayı, domatesi falan çok güzel soyuyor. Patates de öyle, görüyorsunuz, ip incecik. Benim bir tane daha var ama elim hep buna gidiyor bugünlerde. Patateslerimi şöyle güzelce yıkadım. Burada da incik vardı arkadaşlar. Böyle çok büyük olmasın diye ben onları biraz parçaladım. Şöyle elma dilimi yapacağım patatesleri de. Bulaşık çıkartmamak. Şöyle. Biraz toz biber ekleyeceğim ama bu toz biber acı. O yüzden çok fazla da eklemeyeyim. Şu yeter biber. Bu da acı. Böyle bolca kekik atacağım. Böyle birkaç diş de sarımsak ezeceğim. Ben ezeyim. Hı? Ben ezeceğim. Ez hadi gel. Orada içine girsin. Bastır. Tek bir yere mi? Hepsi. İkisini de bastıracaksın. Hani hayır şöyle her yere mi? İstediğin yere gelebilir, fark etmez. Tamam. Bekle daha var. Tamam. Ver aşkım. Biraz da salça ekleyeceğim. Şimdi bunları güzelce bir harmanlayayım arkadaşlar. Bir şey yapacağım dedim. Fırına girmeye hazır bu. Bu şekilde hepsini güzelce karıştırdım arkadaşlar. Hatta tabana 2 tane soğan hazırlamıştım, soymuştum. Onu da böyle dilim haline getirdim, yaydım. Üstüne patatesleri ve tavukları böyle dizdim. Biraz da biber ekledim. Şimdi bunu fırına vereceğim. Üstünü yağlı kağıtla kapatıp fırına vereceğim. Pişsin şimdiden. Sonra eğer ılırsa geri biraz çalıştırır, ısıtırım. Yeni açılan bir yer vardı arkadaşlar. Orada Emre gelirken böyle bir şeyler almış. Şöyle çeşit peyniri almış. Ne kadar? 200 lira. 1 kilo 16 gram bu. Şöyle yufkalar kilosu 40 TL'ymiş böyle. Ben de 3 tane aldırdım. Bilmiyorum nasıl çıkar ama bir bakayım, yarın bir deneyeceğim. Buzluğa atarım dedim böyle paketle. Çocukların beslenmesine falan börek yapıyoruz da iyi olur. Şöyle başka ne almış? Şurada. Bir dakika. 4 paket almış yufkadan. Şöyle bir tereyağı almış. Bu 400 küsür dedi ama küsürünü unuttum. Şöyle ne yayıkçı dede diyor. Şöyle bir tereyağı. Şöyle bir tane kaşar almış. Şöyle 2 tane de yine reçel almış. Bu çilekli süt reçeliymiş. Bunu çok merak ettim. Şu da portakal kabuğu reçeli böyle. Bunları ben şimdi yerine kaldırayım. Şimdi bu yufkalarına 3 tanesini buzluğa atarım. Bir tanesi de açıkta dursun. Kahvaltıya gözleme falan yaparım. Bir bakayım inceliği nasıl. Bir de bal almış. Şimdi onu balkona koydu galiba. Evet. Böyle. Ben de bir taraftan şöyle salata yapıyordum tam. Şimdi bunun ağzına bir kapak kapatayım. Çorba için demiştim. Şöyle et suyu yaptım. Bir kısmını çorbada kullanacağım. Bir kısmını da pilav için kullanacağım. Tavuk da pişiyor fırında. Böyle sadece pilavım ve çorbam kaldı. Onlar da bir vardı has zamanı. Sonra hallederim. Ben şöyle çorba yapımına başladım arkadaşlar. Tavuk suyunu başka bir kaseye aldım. Aynı tencerede yapacağım. Şöyle 2 tane birden havuç rendeledim. Şu bir şey açalım. Şöyle 2 diş de sarımsak rendeleyeceğim. Ezeceğim içine. Bunları bir güzel soteleyelim. Buçuk kaşık. Bunu güzelce kavuralım. Tavuk suyunu da ekliyorum.
O içme suyu. Ver oğlum ver. Sen de. Biraz da limon sıkıyorum. Tavukları da ekliyorum içerisine. Ve bu kaynasın. Ondan sonra bir çay bardağı kadar da tel şekli ekleyeceğim içerisine. Ay. Yemeklerim pişti arkadaşlar. Şöyle patatesi de çıkarttım fırından. Güzel yumuşacık olmuşlar. Salatamı yaptım. Şurada şöyle çorbam var. Bu çorbayı mutlaka deneyin. Böyle biraz daha su eklerim. Belki şimdi dinlenince bir tık bu koyulaşır. Duruma göre. Bakın şöyle. İçinde havuç, tavuk, et suyuyla yaptığım çorba. Böyle burada da pilavımız pişiyor. Orada kuru fasulye var. Sütlaçlar dolapta. Şurada da şöyle havuç tarator var. Bunları çıkarayım. Unutmayayım, artık gelmek üzereler. Böyle yoğurdun üstüne sarımsağını da ezdim. Sadece karıştırmak kaldı. Cevizim kalmamış. O yüzden ekleyemeyeceğim. Şuna 2 tane de soğan ekliyorum arkadaşlar. Başta eklemeyi unuttum. Böyle tadı geçsin diye. 2 tane attım içine. Saat 11'i 16 geçiyor arkadaşlar. Misafirlerim gitti. Şöyle bulaşıkları el birliğiyle yıkamıştık. Bir kısmını buraya koyduk yıkadıklarımızı. Şöyle yemeklerimden de biraz kaldı. Şöyle biraz çorbam kaldı. Böyle bir kase gelir. Biraz kuru fasulye kaldı. Şurada fındık hazırlamıştım ya sütlaç için. Bu var. Şöyle çok az bir patates. Çok azdı. Böyle onu pilavın üstüne koydum. Pilavım kaldı. Şimdi şöyle hemen bu mutfağı toplayacağım. Sabaha temiz olsun. Tezgahın üstü de yine böyle yıkanmış bulaşıklar var. Geriye kalan kısım işte yemekten sonra çay içildi. Tatlı yendi. Sonrasında meyve koydum. O borcamın kenarları da biraz kurumuştu. Böyle içerisine su koymuştum. Şimdi şu mutfağı güzelce bir toplayalım. Sabaha derli toplu olsun. İlk önce burayı kaldıralım.
Mutfağı toparladım arkadaşlar. Bunları salona götüreceğim. Şimdi yemekleri dolaba kaldırdım. Şöyle bulaşıkların hepsini de hallettim. Bitti çok şükür. Sadece ocağı bir silmedim. Onu da artık sabaha bıraktım. Yoruldum. Saat 1:30 arkadaşlar. Sular geldi. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Şöyle şu yağdanlığı güzelce yıkadım. Suyun gelmesini bekliyordum. Tertemiz yaptım. Onu böyle yağ çöz falan sıktım. Ocağımı güzelce sildim. Şimdi üstünden geçiyorum. Duruluyorum. Şu duvarların duvar diyorum, dolapların alt kısmını sildim. Zaten en yağlı bölge bu kısım. Üstleri artık kapaklar komple yarın yaparım. Şöyle kaba kirini akıtayım dedim. Böyle mutfakta çok tazikli akmıyor daha. Banyoda iyi akıyor ama şöyle bu artmış, bak demin daha azdı. Yatmadan önce bulaşık makinesini de çalıştırırım. İnşallah bugün makineler yıkanır. Tabii çamaşır daha benim bitmez de bugün. Şimdi bunları asarım, bir makine daha çalıştırırım. Ondan sonra daha 3 makine gelir var çamaşırım. Böyle kapanışta yapalım artık. Şu temizliğimi yapayım. Dediğim gibi çamaşırı asar yatarım. Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.